Onur Akay'la, sevgili Onur Akay'la canlı yayındayız. Biraz bekleyelim Onurcuğum, arkadaşlar gelsinler. Tabii bekleyelim Bilal abicim. Yine bir cumartesi geldi mi ne çabuk geçiyor. Yaz bitiyor vallahi Bilal abicim. Aynen, yaz bitiyor vallahi. Şunun şurası. Evet. 7-8 gün kaldı Eylül'ün gelmesine. Ne çabuk geçti. Yaz başında daha sen yeni Bodrum'a gidiyordun. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi bana da bilgi geldi. Bilal Özcan canlı yayında diye. Evet. Güzel. Güzel. Arkadaşlar da, evet. Arkadaşlar da gelmeye başladılar. Evet dostlar, sevgili Onur Akay'la canlı yayındayız. Onurcuğum, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk Bilal abicim. Ben de Bilal Özcan TV'de sizin gibi bir duayen gazeteciyle birlikte olmak yine çok büyük bir mutluluk içindeyim. Bütün izleyicilere sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Değerli dostlar, sevgili Onur Akay'la magazin gündemini değerlendireceğiz. Sizlerden gelen sorulara cevap vereceğiz. Dün biliyorsunuz Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir'in gözaltında olduğu haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü ve insanlar çok merak ettiler. Murat Özdemir neden, Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir neden gözaltına alındı diye. Acaba Reza Zarrab gibi bu eşi, bu kocası da mı kanunlarla problemli? Acaba yani gözaltına alınacak ve serbest bırakılmayacak mı? Hapse mi atılacak? Ebru Gündeş yine çile mi çekecek şeklinde insanlar endişe taşıdılar ama akşam saatlerinde serbest bırakıldı kendisi. Daha doğrusu bir gün önce gözaltına alınmış. Bir gece poliste, emniyet müdürlüğünde kendisi kalmış. Ertesi gün adliyeye sevk ediliyor ve savcılık ifadesinden sonra da serbest bırakılıyor. Ne diyorsun Onur Akay, Ebru Gündeş'in yaşadığı bu sıkıntıya? Bilal abicim tabii eski eşi Reza Zarrab'ın uluslararası yankı uyandıran davasından sonra bu son olayda insanlar da bir dehşeti uyandırdı bence. Yani profildeki insanlarla ilişki yaşıyor diye sormuşlar ama tabii profil olmayabilir de yani tesadüf de olabilir. Benzer profil olsa da illa da onu seçiyor diye bir şey yok ama işte şöyle bir şey var. Ebru Gündeş'i ben size anlatayım. Orada benim evim karşısında Sevim Özündü. Sevim Hanım şeylere bakardı. Böyle fal tarzı ne denir ona çalışmaları yapar. Evet. Tarot fal. Tarot bakar. Evet. Evet söyledikleri de çıkan bir hanımdı. Bütün ünlü isimler gelirdi yani. Birçoğunu da ben de ona götürürdüm komşum. Bana da söyledikleri çok da ilginç bir enerjisi var. Dalgayı kaybettik. Ebru Gündeş oradan çıkmazdı. Böyle mumları koyarlar zengin koca diye zengin koca isteği yaparlardı. Allah Allah. İşte zengin kocaları buldu zaten. Yani bu kendisi de bunu inkar etmez zannetmiyorum. Ona ne hediyeler alırdı. Çünkü Sevim ablanın her dediği çıkardı. Hep yani ben aşağıda diyorum yukarıdalar mı? Yukarıda koca şeyiyle başladılar seansla. Allah Allah. evet. Yani koca, sonunda da falcıyla zengin koca çağrısı yapıyor öyle mi Ebru Gündeş yapıyordu? Evet. Enerji çalışmalarıyla çok düşkündür zaten öyle şeylere. Bu tarz olaylara işte tarotlara falan çok düşkündür. Hiç çıkmazdı. Hatta yani benden başka oyuncu da gelmesin falan diyordu Sevim ablaya yani. Bir tek ben geleyim. Yani öyle. İşte sonunda Muazzez Abacı'ya da çok benzer. 1990 yılında Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor sesi oradaki yorumu zaten Muazzez Abacı'yı dinleyerek
büyüdüğü belli. Onun gibi güçlü bir ses. Tabii sonra kendini buluyor. Kendi üslubu, tavrı ortaya çıkıyor. Ama Muazzez Bacı'ya hem sizdir hem de bu mafya işte gibi ne bileyim işte bu şeyleri de benzedi yani. Kocasının durumları da benzedi. O da öyle şeyler yaşadı biliyorsunuz. Evet, Evet. evet, evet. Ebru Gündeş'in kocası Murat Özdemir neden gözaltına alındı? Bunun gerekçesi yasa dışı suç örgütü lideri olduğu tespit edilen ve ondan dolayı yargılanan Selahattin Yıldız'la e, temas halinde olması, onun örgütüne üye olduğu iddiası ve onunla birlikte onun talimatlarına uyarak suça karıştığı iddiası. İşte organize sanayi organize sanayi sitelerinde bazı esnafa çöktüğü iddiası medyada bu şekilde yer aldı. E, Ebru Gündeş'in kocasının gözaltına alınma nedeni olarak ve savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifadesini okudum ben. Biz Ebru Gündeş'in kocasının ne iş yaptığı kamuoyunda çok fazla bilinmez. Bizim de bildiğimiz gazeteciler olarak işte Dubai'de kurulu bir işi var kendisinin ve uluslararası savunma sanayine iş yapıyor. E, Ya hayret. Hepsi de işte uluslararası Bilal abi çalışıyor Ebru Güneş'in kocaları. Ya bu kadar da olmaz. bu kadar da olmaz diyor Onur Akay. Savcıya verdiği ifadede savcı ne iş yaptığını sorduğunda 8 yıldır savunma sanayindeki işlerimle ilgileniyorum diyor. Ben diyor Milli Savunma Bakanlığı'nın diyor Türkiye'deki Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışındaki savunma sanayiyle ilgili üretim yapan firmaları buluşturuyorum Milli Savunma Bakanlığı'yla diyor ve komisyonumu alıyorum arada diyor. Böyle bir yetki verilmiş ona devlet tarafından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bu çok önemli bir şey. Şu bakımdan Tabii. önemli. Çok güzel bir para, çok güzel bir rant. Yani Milli Savunma Bakanlığı bu işi neden Onur Akay'a vermiyor da ya da Ahmet'e Mehmet'e vermiyor da bu Murat Özdemir'e veriyor yurt dışından bize işte ihtiyacımız olan atıyorum Türkiye Devleti'nin ihtiyacı olan şu kadar füze, şu kadar mermi yani ne istiyorsa artık Milli Savunma Bakanlığı. Bu arkadaş da yurt dışında böyle bir firmaları buluyor. Onlarla işte teklif alıyor onlardan. Sonra malları anlaşırsa Milli Savunma Bakanlığı ile o firma bu aradan komisyonunu alıyor gibi yaptığı iş. Savcıya verdiği ifadeden anladığımız kadarıyla yani bir nevi komisyonculuk yapıyor. Bu kişiyi de bu Selahattin Yıldız da 3-4 kere görüştüğünü onunla ve ona beğendiği kendisinin Murat Özdemir'in kendisinin beğendiği bir saati sosyal medyadan işte WhatsApp'tan yolladığı, resimlerini yolladığı şeklinde bir ifadesi var. O saati aldım, hediye ettim falan demiyor. Ama e, bir de şöyle bir şey var. Sevgili Onur Akay ve değerli izleyenler, bu dosya kapsamında sosyeteye, iş adamlarına, işte bazı siyasilere çok değerli saatler, altınlar, mücevherler satan e, Ersan Diamond diye bir adam da gözaltına alınmıştı. Hatırlar. Evet. Diyorlar ki işte bu Ersan Diamond'dan bu saatler alınıyor. Ondan sonra ilgili kişilere hediye ediliyor. Ne menfaati varsa artık. Çok pahalı saatler bunlar. Evet. Sonra o hediyeyi alan da diyelim ki 1 milyon dolar saatin ya da işte takının değeri. Ersan Diamond'a gidiyor. Bunu boz diyor, bana parasını ver diyor. Ersan Diamond da iki türlü para kazanıyor. Hem sattığında kazanıyor hem bozdururken kazanıyor. Arada da insanlar işte hediyeyi bozdurup parasını alıyorlar filan. Böyle bir girift iş. Savcıyı ikna ediyor ki savcı onu serbest bırakıyor. Serbest bırakmış. Evet. Yani suça karışmadığını fakat hani bir menfaat kovalıyor ama bir saat maat var arada ama bir suç göremiyor savcı.
Daha sonra ne olur bilemeyiz tabii. Tabii belli olmaz ama işte çok ilginç yani. Hep de bu şekilde şeyler çıkması, Ebru Gündeş'in hayatına girenlerin işte tesadüf mü desek, işte biraz önce dediğim gibi biraz da böyle çok zengin kişiyi istiyor nedense. Hayatındaki kişinin zengin olmasını istiyor. Ebru Gündeş'te o var. Var. Ebru Gündeş'te o var. Kendi zengin zaten artık daha çok mutlu olacak şey. Belki de sevdi gerçekten aşık da olmuş olabilir. Tesadüf de olmuş olabilir ikisi de yani. Sevgi vardır mutlaka. Tabii, Sevmeden, aşık olmadan niye adamlarla bir arada olsun tabii. ki? Murat Özdemir de evliydi tanıştıkları zamanlar. İddialar o şekildeydi. Yani Murat Evet, Özdemir evliydi başka bir hanımla. Ebru Gündeş'le tanıştığı zamanlar. Hatta Murat Özdemir kendi karısıyla Ebru Gündeş'te dinlemeye gidiyor Ankara'da, Günay'da. Eee, evet. ve sonra da boşanıyor karısından. Fakat, gelinen noktada, Ebru Gündeş'in, biraz da şöhretinden bu bazı erkeklerin istifade ettiği de ortaya çıkıyor. Yani biraz da işin o tarafı da var. Tabii, Reza Zarrab o sayede çok büyük çevre yapmıştı, değil mi? tabii, Yani tabii. Ebru Yani Gündeş Ebru Gündeş'in de büyük bir şöhreti olduğu için ondan da yararlanıyorlar. Ebru Gündeş'in kocası olunca da farklı oluyor tabii. Reklamı olsun, sürekli gündemde. Daha güven kazanıyor sanki değil mi Bilal abi yaptığı şeylerde? güven kazanıyor, değil mi? Aynen öyle. Tabii, yani, daha kolay iş yapabiliyor. Şimdi bu Selahattin Yıldız mesela illa bu Murat Özdemir'le görüşmek istiyor. Birlikte oturup kalkmak istiyor. Bu örgüt lideri olduğu söylenen kişi. Ailece, tanışmak istiyor. İşte, ailece tanışıyorlar filan falan. Tabii burada Ebru Gündeş'in kocası olmasının çok büyük rolü var, bütün bunlarda. Tabii Bakın. tabii. Evet, bakalım bu konu, İnşallah evet, inşallah olmaz yani olaylar. üzülmez de inşallah Ebru Gündeş'i üzecek bir boyuta evrilmez, değil mi? İnşallah. Evet inşallah Bilal abicim öyle olmaz bu sefer de öyle bir şey yaşamasını istemem yani Ebru Gündeş'in. Yine öyle bir, Allah korusun, yine öyle bir sıkıntıya girmesin, eee, diyor Onur Akay. Sevgili Onur Akay, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili, çok soruyorlar. Aşağıda da Evet çok geliyor sorular. ben de Konuşacağız. görüyorum. Tabii Eee, konuşacağız. konuşacağız, hepsini konuşacağız. Arzu Munan'la ilgili bir gelişme var. Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan sonra bir aşk ilişkisine başladı biliyorsun. Şimdi onu Evet konuşalım. Arzu Munan, Türkiye'nin, en güzel hanımlarından biri. 50-51 yaşında ama kendisi gerçek anlamda Türkiye güzellik kraliçesiydi. Eee tabii. 94-95 senesinde, ve, sonrasında aktör Mehmet Aslantuğ'la evlendi ve 27 yıl çok güzel bir ilişkileri oldu. Örnek gösterilirdi değil mi Bilal abicim? Örnek evet, hem hanımefendiliğiyle hem kocasıyla birlikte o yuvanın, saadetiyle, mutluluklarıyla örnek gösterilirlerdi ama sonra herhâlde nazar değdi. Ne yazık ki boşandılar, ve kendi yollarına gittiler. Arzu Monan da, çocukluk aşkıyla karşılaştı. Ankara'dan, lise yıllarından, çocukluk aşkıyla karşılaştı ve adam, Amerika'da Los Angeles'ta yaşayan bir iş adamı. Onun peşinden Los Angeles'a gitti. Amerika ile İstanbul arasında mektup okuyorlar. Arzu Monan'a gazeteci arkadaşlar geçen gün sordular. "Sizin evlendiğinizi duyduk, doğru mu?" diye. Eee, "Böyle bir şey asla yok." dedi. Benim burada takıldığım şu, sevgili Onur Akay, böyle bir şey yok diyebilir, böyle bir şey olmadı, hayır, yok, olmadı filan. Böyle bir şey asla yok diye, asla diye üzerine basarak söylemesi, eee, ne manaya geliyor? O adamı da incitir yahu. Yani ben olsam alınırım. Yani benle tamam evlenmedik ama
asla yok diye beni bu şekilde ifade etmesi de yani neden acaba böyle bir şey dedi? Boyu kadar oğlu var gerçi. Çocuğu da küçük değil de hani çocuk yanlış anlamasın, annesine üzülmesin filan hani babamdan boşandıktan sonra birisiyle evlendin diye düşünür de çocuğum incinmesin diye mi öyle dedi? Yoksa yani adamla ayrılmayı düşünüyordu ama öyle dedi. Öyle bir şey asla yok diye. Ne diyorsun bu konuda? Bilal abi, bu konuyla ilgili benim aslında gazetecilerin duyumları doğru bile olabilir. Sanat camiasında bazı ortamlarda evlendiği konuşuluyor Amerika'da. Yani birdenbire belki gazetecilerin bunu nasıl duydular diye mi acaba, öyle birden asla falan ağzından çıktı. Tabii evlenmemiş de dedikodu da olabilir. Ben kesin olarak hani bir sağlam bir kaynaktan değil ama duydum bazı. Yani dedikodu da olabilir. Onlar da duyum almışlar çünkü. Hani böyle kesin demiyorum. Ama gazetecilere kadar gittiyse doğru da olabilir yani, muhabirlere kadar. Ondan dolayı mı öyle dedi? Senin dediğin gibi de olabilir tabii. Öyle asla demesi ayrılmayla ilgili midir? Ama sanmıyorum, çünkü çok aşıkmış. Aşık Çok, olmuş yani. Evet. çok aşık. Ayrılma olmaz. Bence herhalde e, nereden duydular, nasıl duyuldu diye çekindi. Belki de oğlundan dolayı belki duyuldu. Ama oğluna söylemiştir. Onlar her şeyi konuşan, biliyorsun, oğlu götürmüştü onları boşanma davasına, annesiyle babasını arabayla. Yani ben sanmıyorum oğlunun evlenme diyeceğini. Annesinin mutlu olmasını ister, çünkü aralarındaki aşk bittiği için karar vermişler ayrılmaya. Bir kadın falan da vardı da ben duymuştum o zamanlar, yani teknede meknede bir şeyler olmuştu. Mehmet Aslantu ile ilgili. Onlar doğruydu yani. Ben bayağı sağlam kaynaklardan o zaman duymuştum. Sonra barışmak bile istedi Arzu Monan'la aslında. Ama Arzu Monan istemedi. Sonra da şimdi de böyle bir aşk yaşıyor. Yani evlenme ihtimali olabilir bence. Konuşuluyor kulislerde. Evet, Onur Akay'ın yorumu tabii ki burada çok değerli, çok eee, kuvvetli ve doğru olma ihtimali de çok fazla Onur Akay'ın söylediğinin. Katılıyorum sana. Öyle bir ihtimal de olabilir. Çünkü başka türlü asla lafı kullanılmaması gereken, hele ki Arzu Monan gibi naif bir insan, kimseyi kırmak, üzmek istemeyen bir insan yapısı Arzu Monan'da öyle bir hanım asla demesi çok garibime gitti benim. Olabilir. Belki ailelerin haberi yok hala. Belki kendi aralarında öyle bir şey yaptılar. Sürpriz olarak açıklayacaklar. Sürpriz bozulsun istemedi. Eee, ama kısa sürede ortaya çıkar ki bu gidiş nereye Tabii, yani? Bir de bu gidiş yani Arzu Monan öyle, eee, eller havaya yaşayan bir kadın değil. Yani nerede sabah orada akşam yaşayan bir insan değil. Hiçbir zaman öyle olmadı. Evliyken de kocasıyla da öyle bir hayatı olmadı. Boşandıktan sonra da olmadı. Dolayısıyla o da düzgün bir yuvası olsun, eşiyle beraber hayatını sürdürsün ister. Evliliği ister diye tabii. düşünüyorum. Dolayısıyla, eee, senin dediğin çıkacak gibi. Çıkacak gibi, bakalım. Evlenmiş olabilirler. Ben bunu bir pazartesi gününe bir araştırayım. Bir duyum, yani çok sağlam olmasa da biri var onlara yakın bir çevre, ama bir araştırayım pazartesi günü. Bir şeyler bulursam yine konuşuruz Bilal abicim. Tamam. İlginç bir haber var, sevgili Onur Akay. 2019-2020 yılları arasında Beşiktaş kulübünde de, orta sahada oynadı. Arsenal İngiliz futbol kulübü Arsenal'den kiralanmıştı. Mısırlı futbolcu Mısırlı futbolcu Muhammed El-Neni kendisi aslında, evli. Mısır'da bir hanımla evli ve 3 tane çocuğu var. Ancak El-Neni, futbolu Abu Dhabi'de oynuyor şu anda. El Cezire takımında ve Abu Dhabi'de, eee, bir evlilik daha yaptığı ortaya çıktı. Bir Evet.
O da şöyle ortaya çıktı. Faslı influencer Hanan'la gizlice evlendiği, önce saklıyorlar evliliklerini fakat bu Faslı influencer, bir fotoğraf yayınlıyor. Karnı böyle, burnunda hamile. Yanındaki erkeğin yüzüne emojiyle gizliyor onu. Bu Faslı Evet. influencer'ın fanları Allah Allah diyorlar. Bu adam kim? Biliyorsun fanların yapamayacağı şey yok. Yanında Tabii. yanındaki adamın kıyafetinden, o mekândan filan yola çıkarak, o adamın aslında Bulurlar. evet, ünlü bir futbolcu olduğunu, İngiltere'de 5 sene futbol oynamış, daha yeni Abu Dhabi'ye transfer olmuş. Böyle de meşhur bir futbolcu olduğu için dünya basını bunu alıyor, bu haberi büyütüyor. Bütün İngiltere falan yıkılıyor. Adam resmen ikinci evliliğini yapıyor karısından boşanmadan. O da şundan olabiliyor herhalde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de, Abu Dhabi'de, gidenler bilir. Bir AVM'de yürürken bir bakıyorsun arkanda bir tane, Arap, eller arkada tesbih sallıyor. Peşinden 3 tane hanım geliyor, kendi hanımı. Tabii. 4 tane hanım geliyor, kendi hanımı. Yani orada, bir erkeğin birkaç hanımla evlenmesi normal olduğu için herhâlde öyle bir, boşluk var yasalarda. Bu da ikinci hanımını almış. Şunu soracağım, hem bu olayı nasıl değerlendiriyorsun hem de bizde hatırladığın var mı böyle evliyken bir başkasına, işte, nikâh kıyan, kıymaya çalışan, kandıran, imam nikâhlıları filan biliyoruz ama ne diyorsun? İmam nikahlı var bizde. Bilal abicim bir de e, evlenmeden daha çok çocuk oluyor bizde Evet, falan ama hani böyle iki kere bizde zaten resmi olarak mümkün değil evlenemez çünkü. evet, Olmaz. Belki de işte senin dediğin gibi oradaki e, bu konu işte dini bakımdan da İslam'da da böyle çok eşlilikli tabii belli şartlarla caiz olduğunu söyledikleri için de bir yasada açıklık olmuş olabilir. Fakat bence şimdi sadece oralarda değil, dünyanın başka ülkelerinde de bilinen bir futbolcu olduğu için marka değerine bence uzun vadede zarar verebilir, zedeleyebilir diye düşünüyorum. Çünkü aldatmaya giriyor bence, saygısızlığa giriyor. Birinden ayrılacaksın, ondan sonra birinde evlenmesi gerekiyor. Yani ayrılması gerekirdi. Diğer eşinin de zaten imalı paylaşımları olmuş. Allah'a havale ediyorum falan demiş sanıyorum. Ee, evet. Yani yanlış buluyorum ben artık o çok önceden seneler önce olan şeyler belki işte hala öyle sürmemesi lazım gibi geliyor bana. Ama bizde de kandırmaya çalışan kesin olmuştur yani. Evli olmadığını söylemiştir. Çünkü sonradan evli olduğu ortaya çıkan birçok ünlü ismin sevgilisi oldu. Tabii. Onlardan birini ben de duyurmuştum ya Banu Alkan'ın son evliliğindeki Evliydi adam, değil mi? kişi. Evliydi. Tabii Nere yurt dışında. Tabii uzun süre Almanya'da mı? evlenemediler. Almanya'da mı, Belçika'da mı? Hollanda. Hollanda, bravo. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Sen de okumuştum. Karısı bana ulaşmıştı o zaman. Bayağı Ya, şeyler söylemişti. Ben de sizin canlı yayınınızda söylemiştim televizyonda. tamam, Ertesi günde Banu Alkan bağlanmıştı size. tamam, tamam. Çok güzel. Bak tam örnek bu. Banu Alkan da Evet, garibim seviniyordu evleneceğim diye. Yakışıklı da bir tabii. çocuk. Banu Alkan'dan Evet, yaşça da çok küçük. 20-25 yaş küçük. Banu Alkan da seviniyordu evleneceğim diye. Adam evliymiş meğer Hollanda'da değil mi? Sen çıkarmıştın. Evet. Ya tabii. tam oturdu işte. Sonra tabii ayrılma aşamasındaymış falan. Ondan sonra da evlendiler. Yani Türkiye'de de mutlaka oluyor, olmaz değil ünlüler içinde. Sadece en çok şu görülüyor bizde. İki kişiyle aynı anda evlenemiyor da evli olduğunu saklayıp sonradan evli olduğu ortaya çıkan var benim bildiğim. Evli olduğunu saklayıp sonradan evli olduğu ortaya çıkan var. Evet. Evleniyor. Ya pardon. Evlenmiyor da Evet. evlenmek isteyince işte artık belli bir süre sonra evli olduğu ortaya çıkıyor. Ama ilk etapta evli yüzük de takmadıkları için evliyim demiyor hemen uzun bir süre yani. Artık Evli. tavlayana kadar mı nasıl diyelim evli olduğunu söylemeden devam ediyor ilişkiye.
Sonra ortaya çıkıyor. Böyle çok yaşayan ünlü oldu. Çok oldu değil mi? Ama sadece erkeklerden değil, kadınlardan da var ya. Kadınlardan da var. Kadınlar arasında da çapkınlar var. Var Yani tabii. ol, Olmaz olur mu? Çapkın çok. Şimdi söyleyeceğim de o kişilerden dolayı susturma yasaklıyım söyleyeyim. ben söyleyeyim. Harika harika avcı. Ee, İşte Onur Akkaya'yı susturma yasağı aldıran harika bir avcı. tane daha var, o da beni susturduğu için yani onun için söyleyemedim örnekleri. Sen anladın ama hemen Bilal abi. Evet, evet. Gönül Yazar da susturma yasağı aldırmıştı. İkisine de sevgiler. Harika Avcı bir zamanlar Türkiye'de paylaşılamayan bir kadındı. İlk ben Harika Avcı'yı Maksim'de Fahrettin Aslan basına tanıtıyor. Maksim'de bir gündüz vakti davet ettiler bizi. Öğleden sonra saat 3 basın toplantısı. Yeni bir az solist tanıtacak Fahrettin Bey diye gittik. Tombulca bir hanım, topluca, balık eti ama balık etinden de hallice, yanaklar falan şiş bir hanım. Harika Avcı, boy poz filan, sarışın, hafif sarışınla kızıl arası bir saç. Bize tanıttı o zaman. Dedik yani sesi fena değil, 10 numara değil o zaman ama fena değil. Fakat kilo vermesi lazım. Olacak dediler bize orada. Yani daha da iyi bir fiziğe sahip olacak filan. Hakikaten ondan sonra fırtına gibi esti kadın sahnelerde, filmler filan ve Türkiye'de kendi seçiyordu çıkacağı erkeği. Seçiyordu ve alıyordu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O erkeğe telefon açıp onu kahve içmeye davet etmesi yeterli oluyordu. Zaten böyle bir telefon alırsa bir erkek. Hepsi de ünlü erkekler, meşhur erkekler. Kimi bir anchorman, bir televizyon haber spikeri, işte kimi bir artist, kimi bir çok ünlü bir futbolcu Şeytan Rıdvan gibi. Hadi anchorman'i de söyleyelim, Reha Muhtar gibi. E, ve bir artist de diğer artist işte Maçka'da çok ünlü bir yer vardı şeyde. Yani o barlarda bir araya geldikleri zaman mesela sohbet ediyorlar arkadaşlar. İkisi de birbirlerine sevgililerini anlatıyorlar. İkisinin de anlattığı sevgili aynı kadın. Harika Avcı. Birbirlerinden Harika Avcı ile çıktıklarını ikisi de bilmiyor. Aziz'le diyor bir kadınla tanıştım diyor. Öve öve anlatıyor. Öbürü diyor ki sen o benim sevgilimi sen bilsen diyor. O da diyor dünya tatlısı bir şey. Bana nasıl tapar diyor filan. Bu artistlerin kim olduğunu da biliyorum da söylemem şimdi uygun olmayabilir. E, Yani insanları böyle avucunun içinde erkekleri tutan çok e, değer verilen erkekler tarafından bir hanımdı. E, evet, bu olayları ünlüler dünyasında hala çok yaşanıyor. Birisiyle beraberken bir başkasıyla beraber olmak. İlla yani evliyken bir başkasıyla evlilik değil de aldatma olayları hep var. Değil mi Ya Onurcuğum? Bilal abicim, şimdi tabii bu senin anlattığın konular çok güzeldi. Ben o konuları konuşamıyorum ama neler var neler, yani söylesem yer yerinden oynar. E, Sevgilisini şahit yapan ünlüler vardı. Şu anda yani isim veremeyeceğim de başka bir zengin bir iş adamı bulunca asıl sevgilisi de şahidi oldu ya, düşün. Şimdi isim versem karışır ortalık. Neler olur neler. Yani mümkün değil, veremem de ismi. Daha neler görmedim ki. Ben de camianın içinde olunca, ses sanatçısı olunca dostluğum var onlarla tabii. Hepsini görüp yaşıyorum yani. Sevgili Süha Özgermi Allah rahmet eylesin. Milli Evet, Çapkın, Milli Çapkın diye namı vardı. Zengin bir iş tabii. adamı, zengin iş adamı 6-7 evlilik yapmıştı. Benim de çok iyi dostumdu. Hep sevgilileri, evliliklerin dışında da ünlülerle aşk yaşardı. İşte ünlü oyuncular, ünlü şarkıcılar. Gazinolarda en ön masalar hep onundu filan. Çok da parası var, çok da şöhreti var ve çok nüktedan, çok da güzel konuşur. İstanbul beyefendisi. Yemeğe çıktığı hanım oturmadan sandalyesine onun sandalyesini çeker. O asla oturmaz. Önünü ilikler filan. Böyle bir beyefendiydi. Bilal'cim dedi.
bir sevgilim var dedi. Ailesi bizim izdivacımıza izin vermiyor. Kızın yaşı küçüktü ama beni çok seviyor. Ben de onu seviyorum. Görsen dedi o kadar ilgileniyor ki benimle dedi. Fakat ben de dedi bir başka hanım var ve o hanımla dedi evliliğe gidiyoruz dedi. Bu ağlıyor hüngür hüngür filan. Ama dedim yani bundan vazgeçemiyorum. Öbürüyle de evlenmem şart dedi. Söz vermişim, yemin etmişim dedi filan. Neyse dedi. Neyse dedi. Tabii bu mutlaka bir menfaatler filan da vardır da bana öyle onları söylemiyor. Yani iş anlaşmaları şunlar bunlar. Kendisinin tekstil üzerine fabrikaları filan vardı. Eee demiş ki balayına gideceğiz Rio de Janeiro'ya. Sen de geleceksin kıza. Otelde gittikleri otelde bir balayı suite'i bir de o kıza bir suite ayırıyor sevgilisi. Aynı uçakta. İkisi de en lüks mevkide. Gidiyorlar oraya. Birbirlerinden kadınların haberi yok. Orada karısına işte onun gönlünü yaptıktan sonra diyor ki hayatım diyor ben bir çıkıp hava alacağım, dolaşacağım, geleceğim diyor. Öbür odaya geçiyor. Düşün bak Brezilya. Yani bu kadar da böyle bir ilişki. Tabii ben bir tane ünlü yani tanınmış iş adamlarından düğününde çıkmıştım. Ama resmi nikah değil, imam nikahla evlendi de yine de düğün yaptı kız genç olunca. Ben yani adamın normalde hani iş adamının şeyi de var. 2 tane de kocaman damatları da var. Damatlar mecbur geldi. Kızları yani diğer eşten evli oldu. Onlar gelmedi de damatları da altın almış bana verdi. Biz nasıl takalım? Şimdi takarsak Onur Bey eşlerimiz de duyarsa mahvoluruz. Siz bunu takar mısınız? Peki dedim. Ben de sahnede şarkı söylerken bu da damatlarından deyince orada zaten bazı böyle şeyler, aşiretler, bazı önemli kişiler de vardı. Herkes bayağı bir kahkahalarla gülmüştü. Damadından geliyor deyince ben Bilal abicim. Böyle milli çapkınlar var yani. var. Güzel bir hikaye söylediğin. Evet, Onur Akkay'la yayınımız devam ediyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu konusunu biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Sevgili Onur, bu taciz iddiaları 2 gündür magazin dünyasında çok konuşuluyor. Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel isimli bir hanım. Evet. 16 yaşındayken oyuncu Mehmet Yılmaz Akın lise öğrencisiyken Diyarbakır'da aynı okulda aynı sınıftalarmış. Kendisine başına silah dayayarak tecavüz etmeye kalktığını Bahar dizisinde oynuyor biliyorsun bu Mehmet Yılmaz Akın. Tabii. Ve kendisinin buna izin vermediğini, kendisini savunmayı başardığını söyledi. Mehmet Yılmaz Ak sonra bir açıklama yaptı. Bunu yasakladı, yalanladı, iftira olduğunu söyledi. Bir başka iddia yine ortaya atıldı. Genç oyuncu Doğan Lara Akkaya. Evet. Tozlu Yaka dizisinde 3 sene evvel dizide oynarken rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın ki o meşhur bir oyuncu Tayanç Ayaydın taciz mesajları attığını kendisine evli Tayanç ifşa etti. Bir fotoğrafçıyla ilgili yine bir iddia. Bunlar hep aynı gün bu ifşalar, bu taciz iddiaları ortaya atıldı. Mesut Atlin'le ilgili bu fotoğrafçının da 18 yaşından küçük bir kıza mesajlar attı, taciz mesajları attı. Gülşen de bu fotoğrafçıyı savundu. Bu fotoğrafçı hem Gülşen'in hem Edis'in ve Manifest kızlarının fotoğrafçısıymış. Gülşen destek çıktı. Ya dedi kimse dedi suçu tespit edilene kadar, sabit olana kadar suçlanmasın. Masumdur insan suçu sabit olana kadar dedi, ispat edilene kadar. Ne diyorsun bu taciz iddiaları ile ilgili? Bilal abicim bu taciz iddiaları setlerde gerçekten çok fazla. Özellikle yapımcılar ve usta oyuncuların genç oyunculara karşı tek bayan hem de. Yani sadece bayan da değil, erkek bayan tacizler, çok farklı teklifler, sözlü tacizler daha bile fazla.
daha ön planda çok fazla oluyor yani. Yani bu ifşa kültürü de aslında sosyal medyanın da bu konuda aslında bir yararı var bence. Gülşen'in konusunda da ben tabii yani suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Doğru bir şey bu ama Evet. belki de Gülşen orada şunu mu yapmak istedi acaba? Linç kültürü arasındaki ince çizgiyi mi hatırlatmak istedi? Hani tam kanıtlanmadan linç olmasın ama işte sosyal medyada ifşa edildi yani. İfşa var ortada. Onun için de bu şekilde yani korumamak lazım. Çünkü e, yani bu bireysel suçlamaların ötesinde sektörün yapısal sorunlarını da bence gözler önüne seriyor. İşte seninle yemeğe çıkalım, bak seni dizide oynatacağım, seni filmde başrol yapacağım deyip daha e, bilinmeyen yani e, o rolde o rolü oynamamış bizim tanımadığımız ama o role talip ne kızlara neler yapılıyor. Yani bir bilsen Bilal abicim e, oynayacağını zannediyor ama işte e, bir film Kullanıldığıyla çekilene kalıyor. kadar aynen Kullanıldığıyla öyle kalıyor. kalıyor. Film çekilene kadar o rolü yani 10 kişiye veriyorlar resmen. Öylesine gel seni oynatacağım. İşte proje. Ondan sonra başka birine. Yani bu çok içler acısı bir durum bence. Ama müzik piyasasında da vardı eskiden. Yani yemeğe çıkalım, sana albüm yapacağım. Öyle gidip de demosunu verince olmazdı bir kız mesela. Hemen anında akşam yemeğe çıkalım derlerdi. Yani öyleydi un kapanı da. Öyleydi değil mi? Ve bazı Zaten bu her meslekte yani her şeyde var ama bu meslekte biraz daha fazla suistimal edilebiliyor. Ünlü olmak isteyen çok kişi olduğu için ödün veriyorlar. ödül Mecbur kalıyorlar. Evet, evet. evet. Mesela Bahar Şahin bu tanınmış bir oyuncu diyor ki sesini çıkartan herkesi dışlarsınız siz sektör olarak diyor. Yani bu tacize uğrayıp da sesini çıkartanları zor durumda kalanlar zor durumda kalmaya devam ederler. Arsız, sapık, ruh hastası kim varsa çalışmaya devam eder. Ama sesini Aynen çıkar dediği çok doğru. doğru. Sesini çıkartan da işini kaybediyor yani sonra. Kaybeder, rol de vermezler bir daha. Zaten Vermezler. yeni girmiştir, yeni başlamıştır, korkar, konuşamaz da, mecbur kalır. Setlerde 24 saat, 12 saat bekliyorsunuz çekimlerde. Ben de 2 dizide oynamıştım. O kadar zor ki orada Bilal abi neler oluyor neler set aralarında beklerken. Çok farklı şeyler yani anlatılacak gibi değil. Ya. Hepsi yansımıyor. Çok nadir kişi böyle çıkıp konuşuyor da yansıyor. Yani Evet. yansımayan çok var. Evet ve şimdi sosyal medyada bir sirkülasyon oluştu bu ifşalardan, bu taciz İfşa, evet. iddialarından sonra bazı tanınmış isimler de destek oldular ve insanlar birbirlerine şu mesajı atıyorlar, şu story'yi zincir halinde herkes paylaşıyor. Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam bana DM'den yazın ve durum değişsin. Sizi görüyorum, sizi dinliyorum, size inanıyorum. Siz ve yaşadıklarınız önemlisiniz. Şimdi bunu herkes paylaşıyor. Bu taciz olaylarına, istismar olaylarına karşı çıkıyorlar ve bunu yapanları da dışlamak görevimizdir diye böyle bir kampanya Çok adeta. güzel bence sosyal medyada paylaşılması. Zaten bu sosyal medyanın da bu konuda bu işi yapanların itibarını zedeleyeceği için insanların kendisine daha çok çeki düzen vermesi sağlar bence. Güzel bir şey bu. İfşa yapılması lazım. Herkesin aslında konuşması lazım ki çıksın ortaya yapmasınlar yani böyle şeyler. Bir film özellikle sinema filmi çekilecek. O role kaç kişi talip? Yani rol belli aslında kimin oynayacağı belli de seni de oynatacağım, sana da rol yazdıracağım. Sen de burada şeyde varsın kasta diye kaç kişi de öyle. Bir yapımcının bir kız e, gene böyle bir olay yaşadı.
Normal bir tek kilodu ile fotoğrafını çekip de ifşa etti. Bana attı, yapımcıyı. Öyle mi? Yapımcı. Evet, evet. Kız o kadar böyle şeymiş. O filmden bana da teklif gelmişti. Ama film tabii neler oldu neler. Şimdi isim de vermeyeyim. Bilal abi gene böyle yaşamış, böyle yaşayan bir kız. Yani seni kasta, işte ana kasta aldım, oynatacağım. O da böyle orada donla otururken onu çekmiş, haberi yokken kiloduyla bana attı. Ben yazmadım gerçi de. Evet. Çünkü o konu biraz başka türlü şeyleri de vardı. Tabii Yani neler neler oluyor. hukuki açıdan sıkıntı da olabilir. Yarın bir gün kızı korkuturlar, Tabii, kız vazgeçer şeyden, evet, iddiasından. Sana zor olabilir mesela. E, tabii, Hukuki açıdan zorlukları da olan bir konu. Bu taciz iddiaları ve tecavüz iddiaları ülkemizde gerçeğe dönüştüğü de çok oldu. tabii, Onur Akay'ın da söylediği gibi sektörde. Bunun en çok bilineni, şimdi Onur Akay da hemen hak verecektir. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesinin başına gelen olay. E, Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kızı. E, Psikolojik olarak rahatsız şu anda, görüyoruz davranışlarından, tabii. eleştiriliyor ama bu kızın geçmişinde yaşadıkları, çocukken yaşadıkları, şuur altına yerleşenler, sorunlar, ailesindeki problemler onu bu hale getirdi, deniyor. İddialar bu şekilde. İbrahim Tatlıses 90'lı yılların başında 90 ya da 91 senesinde Ankara'da Kara Zindan filmini çekiyor ve filmin rejisör, yönetmen yardımcısı Işıl Çıtak. Işıl Çıtak'a diyor ki al gel senaryoyu diyor, bir çalışalım diyor, odada bir üzerinden geçelim diyor. Ve orada iddialara göre, mahkeme kayıtları da mevcut zaten, Işıl Çıtak'a taciz ediyor, tecavüz ediyor ve hamile kalıyor Işıl Çıtak. Sonra Dilan Çıtak dünyaya geliyor. İbrahim Tatlıses kabul etmiyor. Bu benim değil, benden değil diyor. Emrah da ona şahitlik yapıyor o zaman. Şarkıcı Emrah. İbrahim Tatlıses'e yalancı şahitlik yapıyor. Yani yalancının neydi, o bir söz vardı ya, Çıracı. şıracının mıydı? Evet. Çıracının şahidi bozacı. Ha, Ee, evet, evet. Bunlar hepsi mahkeme kayıtlarında var. Emrah da öyle diyor ve bir şekilde adli tıp ayarlanıyor. Ee, şey DNA testi, İbrahim Tatlıses baba değildir, babası değildir, çocuk ondan değildir diye çıkıyor. Ondan sonra İbrahim Tatlıses rahat tabii. Fakat aradan birkaç sene geçiyor. Tam artık mührü zamana uğrayacak. Yani e, nasıl söylenir? Artık zaman daha aşımı. bravo, zaman aşımına uğrayacak konu. E, Işık Işıl Çıtak bir kere daha bu davanın görülmesi için avukatlarla görüşüyor falan ve yeniden bir DNA testi ve yeniden bir yargılama süreci, bu sefer İbrahim Tatlıses'e kabul ediyor baba olduğunu ve sonra da gerçek ortaya çıkıyor. Ancak Işıl Çıtak evleniyor tabii bir başkasıyla filan. Yıllar sonra da Dilan Çıtak'ı nüfusuna almayı kabul edince de Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in evladı oluyor nihayet, ama aradan bir 25-30 sene geçmiş oluyor. Ve işte Tabii, tabii. Çok var böyle Bilal abi. Yani işte Metin Akpınar'ın kızları çıktı. Daha bravo. neler neler bilinmeyen o kadar çok ki. Evet, Metin Akpınar'ın kızları. Yani evet, bilinmeyen de çok fazla var değil mi? Bilinmeyen de Tabii çok daha fazla var. çıkacak ortaya. Kesin çıkar zamanla. E, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu bayağı bu konuda şeyler biliyor. Evet, evet. Enteresan olaylar yaşanıyor ünlüler dünyasında. Sadece normal hayatta Şimdi değil. gece hayatı, alkol, yasaklı maddeler, o anda tabii işte böyle şeyler oluyor. Sahne hayatı ayrı, işte biraz önce konuştuğumuz set olayları ayrı. İşte ünlülerin kullandığı, oyuncuların bir dönem
yasaklı madde kullandığı da ortaya çıkmıştı. Öyle madde kullanan kişiler de bu şeylere daha çok eğilimli oluyor Bilal abi. Bu Çok doğru olaylara. söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Yabancı izleyicilerimizden bir ricam var. Bizi dünyanın her tarafından çok sayıda seyirci izliyor. Onur, bildiğin gibi. Tabii, Özellikle yayın bittikten sonra altyazılar, her dilde altyazılara müsaade ediyor YouTube. Yayın bittikten sonra o altyazıları açıyorum ve yurt dışındaki seyircilerimiz gece yarısına okuyorlar. kadar gece yarısına kadar bizi izliyorlar. Bizim saatte gece yarısına kadar. Onların ülkelerinde saatler değişik. Tabii. Ben uykuya geçmeden evvel o yorumları okuyorum, onların yorumlarını. Eee, ve yorum yağdırıyorlar sağ olsunlar. Apayrı bir şey oluşuyor YouTube'da videonun altında. Dünyanın her tarafından yorumlar. Harika bir şey. Şimdi ben yabancı izleyicilerimizden bir şey rica ediyorum. Bizi hangi ülkeden izliyorlarsa lütfen bunu kendi dillerinde yazsınlar ve yanına bayraklarını emoji olarak koysunlar. Bunu rica ediyorum onlardan. Bunu ayrı bir tanıtım yapmak istiyorum. Tekrar söyleyeyim, kendi dillerinde bir cümleyle bizi hangi ülkeden izliyorlarsa bunu yazsınlar kendi dillerinde ve yanına da bayraklarını emoji olarak cümlenin sonuna koysunlar. Onlardan ricam bu. Eee, Her Dilerler dilde açılabiliyor mu Bilal abicim? Her dil, her ülke için açabiliyorsunuz. yani bu o kadar müsait ki bu konuda YouTube. Öyle güzel bir altyapısı var ki YouTube'un. Şaşıracağın kadar çok dil var. Dil var. Pek çok dil var. Tabii ki ben onların hepsini açmıyorum. Çünkü mesela Afrika'da bir sürü dil var. Gerek yok. Eee, Tabii. Belli 30-35 tane dil açıyorum. Bir de talep gelirse, mesela Evet. geçenlerde mesela, işte, şeyden, Pakistanlıların neydi? Unuttum şimdi ya. Urduca, açmamıştım. Öyle bir talep gelince Urduca da açtım. Gelir. Evet, Bilal abicim, Hakan Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir artık vallahi dünya starı olma yolundalar. Mert Ramazan Demir'in bu yeni filmi çok başarılı başladı. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede birinci sırada. çok Top doğru. 10 listesinde. Çok da güzel. Dün izledim. Duygulu bir film. İzledin değil mi? İzledim dün. Ee, yani işte yeğenine bakması falan böyle trafik kazası geçirse de kardeşine yine de ağlaması. Onun zaten kendisi de öyle duygusaldır. Ailesine düşkündür. E, yani o metruk adam olarak işte güzel bir duygusal bir film çekmişler yani etkiliyor insanı. Etkiliyor insanı. Ben de bugün o konuda bir yazı yazdım. Dün izledim filmi ben de. Filmle ilgili düşüncelerimi yazdım. Tabii ki Mert Ramazan Demir pırıl pırıl bir insan. Ruhu da güzel, kendi de güzel. Ve onu özlemiştik Yalı Çapkın'dan sonra böyle bir yapımda görmeyi. Bu film bize onu sağladı ilk önce. Mert Ramazan Demir'i işiyle ilgili görmemizi sağladı. Ancak filmde bazı teknik problemler var. Onları da yazdım ayrıntılarını. Sinemografik bazı eksiklikler de var. Hakikaten var. Yapımcı Onur Güvenatam o kadar çok işi var ki adamın. 4-5 diziyle birlikte uğraşıyor. 4-5 filmle Tabii, birlikte bir arada uğraşıyor. Herhalde ekibinde de eksiklik var. Kontrol edemiyorlar. Burada bu filmdeki mesela benim gözüme çarpan eksikliklerden birkaç tanesini yazımda yazdım. Bunun ne önemi var dersen ya da derlerse sayın izleyicilerimiz, elbette Mert gibi, Mert Ramazan Demir gibi bir starın ve yükselmekte olan bir yıldızın böyle iddialı bir filminin bu aksaklıklarla yüzleşmemesi lazımdı, rastlamaması lazımdı. Ya mesela bir yerde ya film çekildiğini anlıyorsun. Planlar kopuk kopuk biliyor musun? Yani planların birleştirildiğini, sahnelerin birleştirildiğini hissetmemen lazım. Filmi izlerken filmin içine seni alması lazım. Sen de o hayatı yaşıyor gibi oluyorsun ya, yani oradaki, kaptırıyorsun ya kendini. Burada bir bakıyorsun
kopuk kopuk planlar görüyorsun filan. Bunu daha anlaşılır bir şekilde yazdım. Şimdi anlatırken Evet, finali de başka türlü bir final de olabilirdi aslında. Yani eksik oraları dediğin gibi Bilal abicim. Fakat şey acaba beyaz perdeye çıkmayacak da işte böyle platformlarda yayınlanacak diye biraz da sanki böyle mini dizi var ya, mini film gibi mi düşünüyorlar? Ne yapıyorlar da böyle tam bir sinema filmi değil mi? Yani beyaz perdeye girecek gibi olması gerekiyor. Bütün dünya izliyor yani artık. Buraya daha bile önem vermeleri gerekiyor aslında. çok doğru söylüyorsun. Bütün dünya izliyor ve demin söylediğin mesela Türkiye'de birinci, Cezayir'de birinci, Top 10'da, Avustralya'da, Lübnan'da, Sırbistan'da, Polonya'da, Fas'ta, Tabii, Romanya'da ikinci. Yani İspanya'da, Ürdün'de, İtalya'da üçüncü. Almanya'da, Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Portekiz'de, Yunanistan'da, Belçika'da, İsviçre'de, Avusturya'da dördüncü. Ki yüzlerce film var Netflix'te. Onlar arasında böyle güzel dereceler elde etmiş. İnsanlar önem verip evet. değer verip seyrediyorlar. Emine Emine Hanım da demiş ki Bilal abi, Emine Yıldız sanki film devam edecek gibi diyor. Olacak mı? Hani öyle kalmış gibi havada. Afra'yla da birlikte partner olsa ne güzel olur diyor. Devam ya bu filmi öyle devam ettireceklerini sanmıyorum ama Afra'yla birlikte şimdi Afra Saraçoğlu'nun bugün şeyi bitti Bilal abi. Seti bugün bitiyor. Çok güzel. Bugün bitiyor. E, bitiyor. Akçay'a geliyor. Ben de buradan işte akşam Güre'de bir sanatçı arkadaşımı dinlemeye gideceğim. Belki de bakarsınız yolda buluşuruz. Öyle bir planımız olabilir yani. Tam söylemeyeyim de evet. Hadi inşallah, inşallah, inşallah. Evet. Afra Saraçoğlu bitince inşallah sonra da annesinin yanında birkaç gün tatil yapıp Tabii İstanbul'a zaten sürekli gelip gidiyordu sürekli. Ee, bazen bir köpeğini de falan bıraktı da onun için de gelip gitti falan. Şimdi İstanbul'a gidip e, Amerika'ya gitme ihtimali de hala var. Sen duyurmuştun ya Bilal abicim. Evet, evet. Hala öyle bir planı da var. Babasının yanına da bir ara gitmeyi düşünüyor. Mert Ramazan Demir de işte zaten İstanbul'da. Birlikte filmi daha izlememiş. İzlememişler. Birlikte belki de birlikte izlerler İstanbul'a gidince. Evet. İşte Mert Ramazan Demir ona bir sürpriz hazırladı demiştim ya, birazdan söyleyeyim canlı yayında sürprizi. Biraz sonra söyle. Biraz Evet, sonra söyle. Onların bir arada aslında bir sinema filminde oynamaları çok yakışır ikisine de. Bunun aşk ve dram olmasını o kadar çok istiyorum ki. Aşk ama dram da var. Yani artık kavuşurlar mı kavuşmazlar mı filmin sonunda bilmiyorum. Yani hikayeyle ilgili ama film boyunca da ağlasın. Eski Türkan Şoray, Edizun değil filmleri mi? gibi. Yani değil mi? Öyle yakışır ki onlara. Tabii. Öyle güzel olur ki. Yani Vallahi sinemalar canlanır. Herkes ya herkes sinemalara gider. herkes değil mi? Çok doğru söylüyorsun. En uygun çift Yeşilçam sinemasını canlandırmak için o sinemaların kapıları kırılırdı. Annem beni götürürdü. Ufacıktım. 5-6 yaşındayım. Annem giderken Tabii. evde bırakamazdı abimle beni. O 8 yaşında, ben 6 yaşındayım. Elimizden tutar bizi sinemaya götürdü ama biz çocuğuz. Annem kalabalıkların arasına girmezdi. Korkardı. 2 tane çocuk var yanında. Öndeki hanımlar kapıları kırarlardı. Kadınlar giderdi. Gündüzleri kocaları çalışıyor. O sinemalar Türk sineması, Türk filmleriyle nasıl dolar taşardı? Yani bu çocukların öyle bir şeyi var. Hakikaten var. Baksana dünya çapında ne güzel bir başarı bu ya. Netflix'te Top 10'da zirvede Metruk Adam. Ki yani çok Tabii. Mert Ramazan Demir'le o küçük oyuncu dışında öyle prodüksiyon olarak da çok beğenmedim. Yani o giyim, kıyafet falan bazı hatalar vardı. Neyse bunları konuşmayalım. Üzmeyelim. Mert'i de üzmüş oluruz. Ama şunu söyleyeceğim bir de sana bu filmle ilgili. Mert Ramazan Demir'e ünlülerden sosyal medyada
filmi çıkmış hayırlı uğurlu olsun diyen ben görmedim. Sen gördün mü? Hiç ben de görmedim. Kıskanıyorlar biraz başarısını Mert Hanım. Ben öyle hissediyorum. Bu her projede öyle. Onları pek konuşan yok. Bak Bilal abi dikkat et. Ee, Basında da öyle, magazinde de sen konuşuyorsun. Ben konuşuyorum. Başka konuşan yok. Şöhretlerini kıskanıyorlar. Konuşurken bile kıskançlık hissediyorum ben insanlar. Senin yanındaki partnerlerin bile kıskanıyordu Bilal abicim. Ben öyle hissediyorum. Yani e, çok başarılı oldular çünkü. Mert'i kıskanmamaları imkansız onun şu andaki rakipleri. Afra da aynı. İkisi kimse konuşmasa da en çok onlar sosyal medyada gündemde. Yalı Çapkını'nın senaryo hataları yüzünden reytingleri düştü fakat ikinci, üçüncü sezonda fakat sosyal medyada Kızılcık Şerbeti birinci sırada olmasına rağmen Yalı Çapkını kadar konuşulmadı. Kızılcık Şerbeti birinci sırada olmasına rağmen hem de uzun süre birinci sırada olmasına rağmen ne oyuncuları o kadar parlayabildi Afra Mert gibi ne Tabii. ne dizi o kadar çok sosyal medyada paylaşım yapıldı ama o kadar çok yapılmadı. Yani Mert ve Afra tek başına her biri 70 bin 80 bin haftada paylaşım oluyordu. Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularına bakıyorsun en babası 30 binde 25 binde filan kalıyordu yani paylaşım sayısı Daha olarak. isimle tanınmıyorlar bile. Bazılarının ismi bile bilinmiyor henüz. Bilinmiyor. Doğru söylüyorsun. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun böyle bir durumu var. Fakat bu arada seyircilerimizden beğen yapmalarını rica edeceğim. Mevcut seyircimize göre beğen sayısı çok düşük kalmış. Arkadaşlar lütfen beğenle ve yorumlarınızla destek olun kanala. Ve abone olmayanlar varsa aranızda lütfen abone olursanız sevinirim. Eee, bir de şunu söyleyeceğim sevgili Onur, ne diyeceksin? Şimdi hiçbir ünlü story atmadı. Ben görmedim. Gören varsa yazsınlar. Yani Metruk Adam'ı desteklemek, Mert'i desteklemek için. Bir Menajer tek şey belki atar. Ee, Bizim Emre Altuğ atar bir tek. Emre seviyor çok Mert'i. Çok da iyi de görüşürler. Emre Altuğ atmış olabilir. Ben görmedim ama atar yani. Atar izleyince. şimdi seni duyunca atar. O da unutmuş Evet. olabilir. Belki de geç yatar. Geç yatıyor tabii. Sabaha karşı yatıyor. Şimdi atar. Şimdi Tabii daha cumartesi seyredemeyebilirler. Ben bugün doğru. olsa mesela seyredemezdim. Ama dün Doğru. müsaittim seyrettim. Pazar günü seyreder herkes. Soracağım. Bu vesileyle bunu da konuşalım. Onur hiç konuşmadık seninle. Yine Mert'le ilgili. Tabii. İtalya'ya gittiklerinde menajeriyle birlikte gittiler. Bir tatil yaptılar menajeriyle. E, gittiğinde e, menajeriyle birlikte Mert'in takip ettiği kişi sayısını Instagram hesabında 300'den 59'a düşürdüler. Eleme yaptılar. Sildiler. Bu büyük bir ihtimalle menajerinin fikriydi. Ya acaba bu sildikleri içinde de ona gönül koyup da bu paylaşımı yapmayan ünlü var mıydı bilmiyorum. Yani silinen ama ünlüyü niye silsinler değil mi? Yani ünlü ismi niye silsinler? Silmezler ha. Ama Silmiş de olabilirler. Şimdi olabilirler. öyle bir şey başladı. Gerçi sıfıra indirmediler de sıfıra indirenler de var ya ben kimseyi takip etmem gibi Bilal abicim. Evet. Yani ünlü olan kimseyi takip etmez. Neden? Onu açınca yani o zaman sahte hesabı kesin var demektir. Kesin vardır canım. Doğru söylüyorsun. Tabii. Peki menajerin işi temsil ettiği oyuncuyu yalnızlaştırmak değil de bilakis onu kitlelere sevdirmek ve ona seçkin insanlardan yeni arkadaşlıklar, işbirlikleri, dostlukları kazandırmak. İşte böyle durumlarda mesela onun yücelmesini sağlamak değil midir? Yani niye Miray Kaya böyle bir destek vermeyi ihmal ediyor? İşte gördük bugün Metruk Adam diye yepyeni bir filmi çıkıyor Mert Ramazan Demir'in. Ama hak ettiği desteği sektörden, kendi camiasından göremiyor. Sanat Evet. e,
Metruk Adam'ı kendi storiesinde paylaşıyor Miray Kaya. Ama herkesin şaşıracağı, senin de şaşıracağın bir şey söyleyeyim. Instagram hesabı kapalı. Yani kapalı derken giremiyorsun. Kilitli. Herkese Çünkü açık değil mi? herkese açık değil. O paylaşıyor stories. Niye paylaşıyorsun ki Metruk Adam'ı o zaman? Yani sen oyuncuna destek veremiyorsun ki. Net değil. Kendi ne yapacağını şaşırmış. Stratejisi yanlış. Bu da neden Çok kilitli? yanlış. Neden kilitli? Çünkü çok linç yedi. Yorumlarda paylaşımların altına çok aleyhinde yorumlar yazıldı Miray Kaya'nın. O yüzden bunlardan kurtulmak için kilitledi. Kilitledi ama bak başına ne geldi şimdi. Metruk Adam filmini güya destekliyorsun oyuncunu ama hesabın kilitli. Ama basında bile haber çıkmadı. Bir tane haber yok. Değil mi? Yani aynı zamanda basın şeyidir yani Değil mi? Miray Hanım aynı zamanda da basınla da ilişkileri olan kişiler onlar. Bu konuda yani mesela hiçbir haber çıkmadı. Mesela işte dünya ülkelerinde çok iyi bir sırada. Ancak şimdi biz konuşunca yarın yazarlar Bilal abi. Akıllarına gelir. Veya ben şimdi bir tweet atsam, bir paylaşım yapsam yazarlar. Ama yani bunu menajerinin ilgilenmesi şart. Bu konularda çok eksik. Başka Çok zaten hataları da vardı. Linç yemesi de ondan kaynaklandı. çok başka hataları da vardı. Yani burada Mert Ramazan Demir'e hakikaten yazık oluyor. Şimdi adam kendisini bir yere getirmiş çabasıyla tırnaklarını kazıya kazıya bir yere getirmiş kendisini. Büyük bir mücadele vermiş. Ama arkasına baktığı zaman e, bir şey yok yani. Bir ordusu olması lazım arkasında. Hiçbir şey yok. Yani bir tek bir menajer, onun dışında 2 tane hadi eller havaya yapalım kanka diyen arkadaşı. Kimdi onların adı? Biri Ali, biri de sana telefonla arayan. E, Evet, Bu üçlü, muhteşem üçlü. Mert Ramazan Demir'in arkasındaki güç, kuvvet. Böyle mi olması lazım? Akşamları da e, nerede akşam? Orada sabah hadi vur kadehi birbirine. Öyle mi olması lazım? Yani Mert Ramazan Demir bunu hak etmiyor. Bunu tabii hak hak etmiyor. etmiyor tabii ki. İşte bundan sonra zamanla değişeceğine inanıyorum. Yeni şöhretlerin ilk yıllarında böyle şeyler hep yaşanıyor Bilal abi. İlk yıllar böyle bir şey yapamıyorlar. İmzalar atılmış olabiliyor. Belli bir süre beklemek zorunda. Evet demek zorunda. Sonra her şey yoluna girer. İnşallah girer. Biz onları seviyoruz. Biz Tabii onları tabii. seviyoruz. Sen Afra Saraçoğlu'nu konuşurken gözlerinin içi gülüyor. Çok ikisi de çok değerli birbirinden. Ve de Mert Ramazan çok Demir'e iyi yürekleri var. Aynı işte bu Metruk Adam filminde nasıl iyi yürekli biri. Onun kendisi de öyle. Afra da öyle. Köpeği de çok tatlı. köpeği de çok. Afra'nın. Evet, ben seviyorum onları ikisini de. Onun için de böyle konuşuyoruz. İki sürprizi var aslında Mert Ramazan Demir'in Lütfen, Afra'ya. lütfen. Bir tanesini bugün söyleyeyim, birini de pazartesi günü söyleyeyim o zaman. Yeni Evet. canlı yayınımızda. O, Evet, evet, Onur Akay'la pazartesi de saat 18'de canlı yayınımız var arkadaşlar. Evet, Onurcuğum, sürprizin birini bugün, birini bir o gün. gün söyleyeyim, biri ona Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na barışmadan sonra şimdi İstanbul'a gidecek Evet. birkaç gün sonra. Çabuk da hemen de gidebilir. Bugün Akçay'da da. Ondan sonra e, güzel bir tatil hazırlamış. Ne güzel. Evet, Denizde. evet. O yapamadıkları tatili Mert'in de işi bitince belki o arada Afra bir Amerika'ya gidip gelebilirmiş. Evet. Ondan sonra yapacaklar. Bu sefer o teknede değil de çok özel bir tatil hazırlamış. Tarihini tam olarak bilmiyorum ama gidince o sürpriz karşılaşacak. Çok güzel ya. Daha Çok Afra da bu yayını izlerse duyacak. Ben de söylemedim kendisine. çok güzel Ben ya. başka bir şekilde duydum. Mert'in yakınlarından, işte yakınında olan birinden. Sen bilirsin o ismi Bilal abicim. Bizi Biliyorum. kandırmıştı, Evet. mandırmıştı ya. Evet. Evet, 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 evet. Evet, evet. Evlendiler diye. İşte ama şimdi kandırma olayı yani zaten bu tatil olayı
İşte çok güzel bir tatil sürprizi var. Bir sürpriz de evde hazırlamış. Onu da pazartesi akşamı söyleyeyim. Pazartesi akşamı sevgili Onur Akay, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na hazırladığı sürprizlerden birini bugün söyledi. Diğerini de pazartesi günü saat 18'deki canlı yayınımızda açıklayacak. Sevgili Onur Akay, çok teşekkür ederim. Yayınıma renk kattın her zamanki gibi. Bir saati geçti, çok güzel bir yayın oldu. İnanıyorum ki bizi Çok seyredenler güzeldi. Ben de çok mutlu mutlu oldum olmuştur. Bilal abicim. Canım benim, sağ ol. İyi ki Bütün varsın. izleyenlerimize de mutlu bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir cumartesi akşamı geçirsinler inşallah sevdikleriyle. Herkese selamlar, sevgiler. Böyle öpücükler gönderiyorum. Bilal abicim seni de çok seviyorum. Sağ Senin ol. canlı yayınların çok bir başka, çok keyifli. Hiç saat nasıl geçiyor anlaşılmıyor. Canım benim, sağ ol. Benim için de öyle. Sağ olasın. Eksik olma. Görüşmek üzere. Sağ ol. Değerli dostlar, işte bir saat dediği gibi sevgili Onur'un su gibi akıp geçti. İnşallah pazartesi günü tekrar Onur Akay'la buluşacağız. Ben yarın yine canlı yayında sizlerle birlikte olacağım saat 18'de. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.